Sahil rüzgarlarını ve Akdeniz'in o tanıdık kalabalık uğultusunu arkamızda bırakıyoruz. Yüzümüzü kuzeye, Orta Torosların geçit vermez Sarp zirvelerine dönüyoruz. Karşımızda ismiyle bile ürperti uyandıran Giden Gelmez Dağları yükseliyor. Bu dağlar binlerce yıldır göçebe kültürünün, kervanların ve kaçakların sığınağı olmuş, geçit vermez yapısı nedeniyle hakkında efsaneler dile gelmiş, türküler yakılmış. Ancak bu devasa kireç taşı duvarların eteğinde, sert kayaların kalbinde doğa bize beklediğimizden çok daha şefkatli bir gizem sunuyor. İbradı'nın sarp gölgesinde zamanın akışını sadece suyun sesine bırakan bir vadi burası. Saklı izlerde bu kez suyun en saf haliyle buluşmaya, Üzümdere'nin berrak hikayelerini yerinde dinlemeye geldik. Arkamda gördüğünüz kanyon çok özel bir akarsuyu barındırıyor, Üzümdere. Rota dışına bu kez Üzümdere için çıkıyoruz. Yürüyüşümüz kaynaklardan, suyun merhaba dediği o ilk noktadan başlıyor. Üzümdere'nin çok önemli bir işlevi var. Antalya'ya su sağlayan Oymapınar Barajı'nı besleyen ana kollardan bir tanesi. Hatta sonrasında devamında da bildiğimiz Manavgat'taki şelaleyi besleyen kollardan biri. Bu pınarlar antik çağlarda Melas adıyla anılan, bugün ise Manavgat Çayı diye bildiğimiz devasa nehrin damarları. Torosların karlı zirvelerinden süzülüp yer altına sızan su burada yeniden gün yüzüne çıkar. Kristal berraklığındaki bu su bir yaşam taşıyıcısıdır. Buradan başlayan yolculuk önce Oymapınar'ın devasa baraj gölünde birikir, ardından meşhur Manavgat Şelalesi'nden köpürerek geçer ve sonunda Akdeniz'in tuzlu sularıyla kucaklaşır. Bugün biz bu büyük yolculuğun çocukluk evindeyiz. Nehrin bazen masum, bazen hırçın olduğu o saklı vadideyiz. Attığımız her adımın altında binlerce yıllık bir hafıza yatıyor. Efsaneye göre Roma'nın en güçlü ismi Marcus Antonius, Nil'in kraliçesi Kleopatra'ya olan tutkusunu kanıtlamak için bu dağlardaki o meşhur sedir ağaçlarını ona hediye etmişti. Gemilerin omurgasından firavunların saray tavanlarına kadar kullanılan o kıymetli sedirler işte bu güzergahtan Akdeniz limanlarına taşındı. Yüzyıllar sonra aynı ağaçlar bazen bir konağın tavanında, bazen de bölgenin meşhur düğmeli evlerinde yeniden hayat bulacaktı. Bugün Ormana'nın kadim yapılarında gördüğümüz geri dönüştürülmüş keresteler, bir imparatorluk sevdasının ve doğanın bitmek bilmeyen döngüsünün sessiz şahitleridir. Suya baktığınızda çakıl tanelerini tek tek sayabildiğinizi düşünün. Üzümdere işte o kadar berrak. Üzümdere serin sularında dramatik bir yaşam mücadelesini de barındırır. Bu suların asıl efendisi kırmızı benekleriyle parlayan dağ alabalığıdır. O, bu vadinin genetik mirası, en mahcup sakini. Ancak insanoğlunun durmak bilmeyen avlanma hırsı bu asil canlıyı yok oluşun eşiğine getirdi. Onlar
Artık sadece insanların ulaşamadığı, kanyonların en karanlık, en derin havuzlarında yaşamaya çalışıyorlar. Diğer yandaysa vadi kenarındaki çiftliklerden kaçan gökkuşağı alabalıkları var. Bu istilacı tür, bugün nehirde en çok karşılaşılan canlı ve ekosistemin dengesini bozuyor. Saklı izler olarak hatırlatmak isteriz ki bu vadi sadece bize değil, o kırmızı benekli mücevherlere de ait. Ancak bu vadide doğanın şaşırtıcı ve bir o kadar da uçlarda gezinen yüzüyle tanışıyoruz. Bahar aylarında giden gelmez dağlarının karlı zirveleri erimeye başladığında Üzümdere dizginlenemez bir güce kavuşur. Dağlardan inen buz gibi kar suları yatağına sığmaz, nehir adeta taşma noktasına gelerek vadiyi gürül gürül bir sesle inletir. Su önüne çıkan her şeyi sürükleyecek kadar güçlü, bir o kadar da mağrurdur. Fakat Üzümdere her mevsim aynı cömertliği göstermez. Yaz aylarının kavurucu sıcağı kapıya dayandığında o hırçın nehir sessiz bir vedaya hazırlanır. Yatağı tamamen kurur ve o devasa su kütlesi sanki hiç var olmamış gibi yer altına, dağların derinliklerine çekilir. Geriye kalan, güneşten parlayan bembeyaz çakıl taşlarından oluşan uçsuz bucaksız bir yoldur. Torosların karstik yapısının bu büyüleyici oyunu, vadinin sesini bir anda keser. Güneş, Melas Vadisi'nin sarp kayalıklarının arkasından çekilirken, turkuaz sular yerini gümüş rengi bir serinliğe bırakıyor. Bugün Üzümdere'de doğanın hem ne kadar kırılgan hem de ne kadar asil olduğunu gördük. Unutmayın, bu izler biz korudukça saklı kalmaya ve hikaye anlatmaya devam edecek. Bir sonraki keşfimizde Torosların başka bir sırrında, başka bir saklı izde buluşmak üzere. Şimdilik suyun sesiyle ve doğanın huzuruyla kalın.